20. yüzyılın yetiştirdiği en önemli Müslüman önderlerden biri olan Malcolm X, asıl adıyla Malcolm Liddell, 1925 yılında Nebraska'da doğmuş, 1965 yılında New York'ta esrarengiz bir şekilde şehit edilmiştir. Malcolm X hayatını başımdan en az bir düzine insanın yaşayıp tecrübe edebileceği kadar kolay geçti diyerek ifade ediyor. Önce ABD'de yaşayan Afro-Amerikalıların, daha sonra tüm dünyadaki siyahilerin haklarını savunmak için mücadele etti ve İslam'ı tanımasıyla insan hakları savunucusu olma yolculuğu başladı. İslam ona bütün insanlığı bir olan Allah'ın yarattığı tek bir aile olarak sevgiyle kucaklamayı öğretti. Onun düşünceleri farklı safhalardan geçse de temelde değişmeyen özelliği haksızlığa karşı sessiz kalmamasıydı. Malcolm X'in sufli ve bencil bir hayat çizgisinden bütün insanlık için sevgiyle dolu ve onların hakları için kendini mücadeleye adamış bir hayat çizgisine yükselişindeki temel neden onun inanç ve düşüncelerini giderek artan bir şekilde İslam'ın yönlendirmesinde yatmaktadır. İslam kime, kim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın haksızlığa gerekli her yolla karşı koymayı emreder. Irkçı bir toplumda dünyaya gözlerini açan Malcolm, 7 kardeştir. Babası Earl Liddell Baptist vaizidir ve beyaz ırkçılığa karşı siyahileri örgütlemeye çalışmaktadır. Haksızlıklara karşı mücadele eden din adamı Liddell'ın tramvay kazasından sonra ölü olarak bulunmasıyla ailenin bütün yükü anne Lucy'nin üzerine kalır. Ekonomik krizin de getirdiği zorluklara dayanamayan anne akli dengesini yitirmeye başlar ve Malcolm ailesinin yanından alınarak bakıcı aileye verilir. 13 yaşında ailesinden alınan Malcolm 17 yaşına kadar bakıcı ailenin yanında kalır. Okulda başarılı olsa da hocaları tarafından zencisin denilerek hayallerine sekte vurulması Malcolm X'in okuldan soğumasına neden olur. Zaten en iyi okullarda okumak bile zencileri yapabilmelerine icazet verilen sınırlı meslek gruplarının dışına çıkaramazdı. Malcolm okuldan uzaklaşmasıyla birlikte farklı arkadaşlıklar kurmaya başlar ve hayatını karanlığa sürükleyen yeraltı dünyasına giriş yapar. Bulaşmadığı suç kalmayan Malcolm hapishaneye girer ve burada yine ırkıyla ön planda olup insan dışı muamele görür. Bir şekilde kendini farklı hapishaneye aldırır. Orada kitap okumaya ve postayla İngilizce dersleri almaya başlar. Kardeşi ona yolladığı teselli mektubunda gittiği kilisenin cemaatinin kendisine dua edeceğini söyler. Malcolm dine yabancılaşmıştır artık ve kardeşine cevap olarak hakaret dolu bir mektupla onlardan dua istemediğini yazar. Başka bir kardeşi de bir mektup ile Elijah Muhammed'in önderliğini kabul edip Müslüman olursa hapisten kurtulacağını yazar. Malcolm bunun kendisini hapisten kurtaracak bir oyun olduğunu düşünerek konuya ilgi gösterir. Elijah Muhammed'in gönderdiği mektupla düşünceleri farklı bir boyuta geçer ve Müslüman olur. 6,5 yıl hapishane dönemini okul olarak değerlendirir ve kendini geliştirir. Malcolm, Elijah Muhammed ile tanışıp İslam Milleti Hareketi'ne üye olunca kendisine X soyadı verilir. Yeni üyeler kazandırmak için yaptığı çalışmalarla başarılar elde eder. Mensubu olduğu grupta siyahilerin geri kalmasına beyazların sebep olduğu düşüncesi hakimdir. Malcolm, Elijah Muhammed'in önderliğindeki bu yapıdan gerek fikir ayrılıkları gerekse Elijah'ın uygunsuz gördüğü hareketlerden dolayı ayrılır. 1964 yılında hacca giden ve bu vesileyle yeni bir bakış açısı kazanan Malcolm X artık beyazların şeytan olduğunu savunmamakla birlikte İslam'ın ırklar arasındaki kardeşliği temin ettiğini de görmüştür. Cidde'de dünyanın her tarafından hac yapmaya gelen binlerce insanın ırk ayrımı yapmaksızın kardeşçe muamelesi Malcolm X'i çok etkiler. Malcolm X hayatında ilk defa abdest alır ve namaz kılar. Uğradığı fikir ayrılığını hanımına şöyle yazar: "İnanmayacaksın ama tenleri beyazdan daha beyaz olan insanlarla aynı bardaktan su içtim ve aynı tabaktan yemek yedim. Hepimiz bir kardeştik. Ben artık ırkçı bir Müslüman değilim. Gerçek peygamberimiz olan Hz. Muhammed ırkçılığı yasaklamıştır."
lideri olduğu Müslim Moski'ye gönderdiği ve aynı zamanda basına da dağıtılmasını istediği mektubun etkileyen bir cümlesi şöyledir: Amerika'nın İslam'ı tanıması gerekir. Çünkü Amerika'yı başındaki ırk belasından temelli olarak kurtarabilecek tek şey İslam dinidir. Malcolm hapishanede Müslüman olmuştur. Ancak gerçek manada İslam'ı haç yolculuğunda tanımıştır. Delalet içindeki bir insan farkında olmasa bile hapishanededir. Buna karşılık İslam özgürlüktür. Hidayete eren insan daha önce adeta bir hapishanede yaşadığını, o halden kurtulduktan sonra üzerinden kalkan ağırlıktan dolayı duyduğu hafiflikte hisseder der. Malcolm X Haç'tan döndükten sonra evrensel bir yaklaşımla faaliyetlerine devam etmeye karar vermiştir. İlk olarak ehli sünnet inancını yerleştirmek için çalışmaya başlar. 1965 yılında Malcolm'un mülkiyeti İslam Milleti Kuruluşu'na ait olan evi bombalanarak yakılmıştır. Aile gece yarısı canlarını zor kurtarmıştır. Malcolm X 1965 yılında konuşma yaparken hanımı ve çocuklarının gözü önünde vurularak şehit edilmiştir. Ölmeden önce konferansa kendini dinlemeye gelen insanlara son sözü Esselamu Aleyküm'dür. Sözlük anlamıyla barış üzerinize olsun. I think you'll find that if Negroes ever have to resort to any kind of physical action to defend themselves, many white people will be on the side of Negroes. Many white people are fed up with what the Negroes suffer. And this is what I had to become aware of on my pilgrimage to Mecca. I could see then that there are many white people in this country who will side with the Negro in whatever he has to do to protect himself. But that's a considerable change of opinion in Malcolm X. No, today I'm speaking for myself. Formerly I spoke for Elijah Muhammad. And everything I said was, Elijah Muhammad teaches us thus and so. I'm speaking now from what I think, from what I have seen, from what I have analyzed, and the conclusions that I have reached. Then the white man is no longer the devil, and he is no longer bound to be evil? If I judge a man by his conscious behavior, I am not a racist. I don't subscribe to any of the tenets of racism. Then there are good whites and good blacks and bad whites and blacks. It's not a case of being good and bad, good or bad blacks and whites. It's a case of being good or bad human beings.